Sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber balon kol lastik yapımını göreceğiz. Bir önceki videoda lastik yapımının hırkanın etrafını, patını tüm detaylarıyla anlatmıştım. Eğer denk gelmedinizse bakıp lastiğimi nasıl ördüğümü oradan görebilirsiniz. Bu videoda ise bu kolu toplamayı ve bu şekilde bileği oturtmayı anlatmaya çalışacağım. Şimdi kolumuz tam olarak şu aşamadayken. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki ben ince bilekli bir hanımefendi için ayarlıyorum. Verdiğim sayıları siz kendi bileğinize göre düşünmelisiniz. Zaten toparlamayı yaptıktan sonra bileğe ne kadar uygun olup olmadığını da kestirebilirsiniz. Kendi bileğinizle karşılaştırmak açısından kolay olur diye ben buradaki kol ağzımın kaç santim olduğunu size söyleyeceğim. Siz de ona göre değerlendirin lütfen. Bakın 22 santim şöyle önüme alıp katladığım zaman kol ağzı 21-22 santim, yani tam çevresi böyle 44 santim civarı diyebilirim. Ben onu iki sık iğneleri ikişer keserek oturtacağım bileğe. Siz burada benim yaptığım bu işlemi birebir aynı da uygulayabilirsiniz. Daha kilolu bir hanımefendi için çalışıyorsanız şimdi göstereceğim gibi de uygulayabilirsiniz. Bulunduğum yerde hemen içine batıp sık iğne yapar gibi şöyle çıkıyorum ama tığımda tutuyorum. Hemen yanındakine batıp birlikte örüyorum. Yani iki sık iğne örerken kesme yapıyorum. Bakın şimdi battım, çıktım. Yanındakine battım, çıktım. Üçünü bir ördüm. 1 2 3'ü 1. 1 2 3'ü 1. Daha kol ağzını geniş örmek isteyenler bu aşamada şöyle de kesebilirler. Bakınız şimdi bir örüp 1 2 kesebilirler. Bir ör, 2 kes gibi. Nasıl yapacağını merak edenlere bu da fikir olsun. Ben şimdi hepsini kesiyorum ama bir örüp de kesme imkanınız olduğunu hatırlatmak isterim. Bakın çıktım. 3'ü 1. 1 2 3'ü 1. 1 2 3'ü 1. 1 2 3'ü 1. 1 çıkıyorum, 2 çıkıyorum, 3'ünü 1. 1 2 3'ünü 1. Buraya geldiğimde ise bir bu köşeyi örüyorum. Bir bu köşeyi örüyorum. Yine 3'ünü 1 örerek kesmeyi yapıyorum. Başladığım noktaya kadar aynı bu şekilde kesme yaparak ilerleyelim. Sona doğru geldik ilk sırada. Şimdi bakın buradaki köşenin içine de bir tane batıp çıkıyorum. Bir tane de bu köşeye batıp çıkıp burayı da topladıktan sonra ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesine kaydırarak geliyorum. Ve artık burada bakınız kendini gösteren boşlukları her birisi bakın kendini gösteriyor, batacağım noktalar. Oralara ikili trabzanlar örmeye başlayacağım. Bu benim artık lastik sıramın başlangıcı. Şunun üstünde göstermem gerekirse buradaki kesme yaptığım yerlerdir. Şurası tam olarak şöyle göstereyim. Şurası tam olarak kesme yaptığım yerdir. Bir üst sıram benim ikili trabzan ördüğüm yer ve lastiğe başladığım yer. Onunla birlikte sayımı 10 sıra olarak tamamlayacağım. Son sıramda da sık iğne örüp bitiriyorum. Ama tabii siz daha uzun ya da daha kısa da örebilirsiniz. Bu tamamen kullanma keyfinize bağlı. Şimdi hemen bulunduğum noktada zincirle yükselenler 3 zincir çekerek yükselebilirler. Ben
şöyle yalancı trabzanımı örüyorum. Bunun için de bir zincir çekip ilmeğimi yükselttim. Tığımın üstüne aldım. Hemen gelip dibine batıyorum. İlmeği çıkartıp ilmek ve tığımdaki üstündeki ilmeği ters aldığım ilmeği tersten örüyorum. Şöyle de ilk trabzanımı tamamlamış oldum. Hemen yanındaki boşluğa bir ikili trabzan daha. Onun yanındakine bir ikili trabzan daha. Bakınız. O kadar net ki batacağım noktalar. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Bir üst sıraya çıkacağız şimdi ve bir üst sıraya çıktığımızdan itibaren lastik örümüne de başlıyor olacağız. Burada ilk örmüş olduğum yalancı trabzanın tepesine kaydırarak geldim. Ben burada yine yalancı trabzanımı öreceğim. Zincir çekenler 3 zincirle yükselebilirler. Hemen şöyle arkadan da bakın, şurada birazcık daha detaylı göstermeye çalışayım size. Zincir ilmeğimi çıkartıp yükseldim, üstüne aldım. Bakınız şöyle gelip dibine batıyorum, ilmeğimi çıkartıyorum ve bu ilmekle bu ilmeği arkasından alarak şöyle örerek yalancı trabzanımı tamamlıyorum. Ve artık buradaki trabzanları da sırasıyla önce öne, sonra arkaya, öne, arkaya alarak örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar da bu şekilde ilerliyorum. Sonuna doğru yaklaşırken bu sıranın da sırasıyla trabzanlarımızı öne ve arkaya alarak ilerledik. Şimdi burada ilk görmüş olduğum trabzanın, yalancı trabzanın gene tepesine geldim ve bir zincir çekip yükseldikten sonra üstüne alıyorum. Yine buraya gelip dibine batıyorum. Hemen yalancı trabzanımı örüp yine sırasıyla trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. İşte bundan sonra hiçbir farkı yok. Lastiği dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben bu arada videonun başında ip veya tığ numarası söylemedim. Herhangi bir iple, herhangi bir tığla da örüyor olabilirsiniz. Ya benim normal 4 mevsim koton iplere tığım 3 milim. Ama belki siz kalın ip, daha ince ip kullanıyorsunuzdur. Burada önemli olan yaptığım modelden ziyade yapmış olduğum teknik. Umarım işinize yarayacaktır. Bu şekilde şu anda işte 1, 2, 3. sıraya çıkmış olduk. Böyle 10 sıra öreceğim. Ve 10 sıranın sonunda bir üste çıkıp lastiğimizi tamamlayacağız sık iğne ile. Onuncu sıranın da sonuna birlikte gelelim istedim. Artık son sıramıza, sık iğneli sıramıza geldik. Şimdi hemen ilk gördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum ve hemen bir zincir çekip bulunduğum noktaya bir sık iğne örüyorum. Ve her bir trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. Yani bunu aslında bu şekilde de sonlandırabilirsiniz. Bakın benim bu duruş da çok hoşuma gidiyor. Ama bazen böyle de bitiriyorum. Yani farklı birçok aslında farklı bitirdiğim teknik de var. Onu da paylaşıyorum. Hem Instagram sayfamda hem YouTube sayfamda. Ama genelde en sık yaptığımız böyle son sırada sık iğne ile tamamlamak oluyor. Şimdi başladığım noktaya kadar sık iğnelerimi örerek ilerleyeceğim. Sık iğne sıramızın da kolumuzun da aslında sonuna geldik. Son sık iğnemi de ördükten sonra burada ilk örmüş olduğumun tepesine kaydırarak geliyorum. Sonra şöyle bir tane daha ilmek zincir çekiyorum. Şunu uzatıyorum, bakın uzatıyorum epeyce
Daha sonra bu ipimi kesip gizleyeceğim. Nasıl gizleyeceğim? Şimdi şuradaki görüntüyü bozmak istemiyorum. Şöyle şu zincir çekerek yapmıştım biliyorsunuz. Bunu şöyle yana yatırırken yanındakinin hemen şöyle içinden geçirerek orayı bir düzeltiyorum. Daha sonra şu ilmeklerin arasından aşağıya alıyorum bu ipi. Ama çekip buradaki görüntüyü de bozmamam gerekiyor. Bakın şuradaki görüntüyü bozmadan düzgünce ne? Tekrardan şöyle aşağıya alıyorum. Şuradan da ilmeğin içinden alıp burada bir hemen kilitliyorum. Tekrardan ilmeği aşağıya alıyorum ve bir tur aşağıda şurada hemen geçirip şuradan yine bir kilitliyorum. Tamamen sökülmesini önlemek amaçlı. Daha sonra da ilmeklerin içinden arada kaybettire kaybettire şöyle yukarı alalım şimdi de. Güzelce saklayarak yok ediyorum. Hiç makas kullanmayacağım şu aşamadan sonra. Son hani kısmına kadar gizleyeceğim. Nasıl gizliyorsunuz diye merak edenlere de bu hani bir minik bilgi olsun. Bakın aynı yerde döndüre döndüre en sonunda şuraya alalım. Bütün gizlemelerimi aslında bu şekilde yapıyorum. Sonra da şöyle bir ittirip tamamen içinde yok ediyorum. Evet, işte lastik kolumuzu da düzgünce tamamlamış olduk. Şöyle hemen size aslında gösterebilir miyim acaba? Bir deneyeyim bakayım. Kolu bileğimden geçirip nasıl durduğunu da. Tam istediğim ölçülerde istediğim gibi oldu. Zaten videonun başında üzerimde de görüyorsunuz. Umarım sizler için bir alt bilgi olarak anlaşılır bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. İşine yarayacağını düşüneceğiniz dostlarınızla paylaşırsanız, beğeni ve yorum yaparsanız benim de emeklerim boşa gitmemiş olur. Belki birilerinin de işine yarar. Benimle birlikte bu yolculuğuma eşlik etmiş olursunuz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şayet hoşunuza gittiyse her zaman olduğu gibi bir kalbinizi rica ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.